Öncelikle koronavirüsten kısaca bahsedebilir miyiz hocam? Ben koronavirüs geçirdim. Yani koronavirüsle enfekte oldum. Yaklaşık bir buçuk sene önce salgın dönemi değildi ama vücuduma girdi ve beni hasta etti. Yaklaşık 3 gün hastanede yattım. Ve buradan şunu anlıyoruz. Bugünkü koronavirüs değil tabii ki o. Ama koronavirüs çok büyük bir aile. Koronavirüs ailesi. Benim geçirdiğim enfeksiyon human koronavirüstü. Ama daha önce SARS oldu, MERS oldu, yani Middle East'ten çıkan tek örgüçlü develerden kaynaklanan. Daha önce işte yine yarasa kaynaklı bir şey olmuştu SARS'ta. Bugün Çin'in Wuhan kentinde ıslak pazar denilen balık ve çeşitli hayvanların satıldığı markette bir yarasadan bir yılana bulaştığı, daha sonra da bir hurafe oldu. Sonra dediler ki acaba fare mi oldu diye. Böyle bir bilgi oldu. Ondan sonra buradan insana bir şekilde atladı, görüldü. Dolayısıyla mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs. Hala insanlara bulaşmamış birçok koronavirüs var. Yani bugün bunu atlatırsak inşallah yarın başkasıyla karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Çok büyük bir aile. Zarflı, RNA virüsleri aslında öldürebileceğimize inandığımız, yok edebileceğimize inandığımız bir virüs ailesi. Sadece çok hızlı bir şekilde yayıldığı için anlık aksiyon çok alamıyoruz. Hocam yarasalardan başladığı anlatılıyor, söyleniyor. Siz de bunu söylediniz. Şimdi bizim takipçilerimizden evcil hayvan sahipleri olanlar var. Herhangi bir evcil hayvan ya da sokak hayvanından koronavirüsü bulaşması ya da hayvanlara bulaşması mümkün müdür? Bununla ilgili yayınlanmış bir araştırma net bir şekilde yok. Ama bildiğimiz kadarıyla zaten yapı şu şekilde oldu. Yarasadan bir ara konağa, ara konaktan insana, insandan insana bulaşmaya başladı. Dolayısıyla insan son konaktı ve insandan insana bulaş devam ediyor. Dolayısıyla evcil hayvanınıza bulaşması veya evcil hayvanınızdan size bulaşması durumu şu anda çok söz konusu değil. Peki cinsel ilişkiden bulaşır mı hocam? Cinsel ilişkiden tabii ki bulaşabilir. Çünkü netice itibariyle partnerinizle yakın ilişki kurduğunuz bir kişiyle çok yakın bir temas, hava yolu temasınız da tabii ki olabiliyor. Dolayısıyla eğer çiftlerden bir tanesinde böyle bir durum söz konusu varsa, yani eşlerden birisi kapmışsa diğerine bulaşmaması neredeyse imkansız. Hocam artık biliyorsunuz her şey internetten sipariş veriliyor ve yine sorulardan bir tanesi Çin'den gelen paketlerden bulaşır mı? Evet, Çin'den gelen paketler biraz uzun sürede geliyor. O yüzden endişe etmelerine gerek yok. Yani internetten yapılan alışverişlerde bulaş çok olmaz. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki Çin'den bir paket geldi buraya. Onda herhangi bir şey yok. Fakat aynı gün kargo, ertesi gün elinizde falan gibi şeyler var ya. Bu gibi durumlarda diyelim ki o kargoyu taşıyan kişi veya kargoyu paketleyen kişi yurt içinde size 24 saat içerisinde ulaştıracak bir kişi ise yeni yayınlanan bir araştırmaya göre biliyoruz ki kartonda 24 saat canlılığını koruyor. Paslanmaz çelikte ve plastik yüzeylerde yaklaşık 3 güne kadar, 2 ila 3 güne kadar canlı kalabildiğini, viyabil kalabildiğini biliyoruz virüsün. Dolayısıyla internetten alışveriş evet güvenli ama nereden aldığınızla alakalı. Çin'den bir şey gelmez, merak etmeyin. Peki hocam enfekte olan bir kişi iyileştikten sonra tekrar enfekte olabilir mi diye bir soru gelmiş. Şu andaki virüste tekrar enfekte olma şansınız yok. Çünkü yani virüs bir kişiye bir defa geliyor, o kişide bağışıklık gelişiyor ve o kişiyi tekrar hasta etmiyor. Ancak şöyle bir durum var. Virüs salgınları genellikle başladığından sonra alınan önlemler sebebiyle yaklaşık 3 ay içerisinde yapı değiştirebilir. Yani bir mutasyona uğrayabilir. Bunun içerisinde genetik dizilimde bir değişiklik olursa o zaman ne olacak? Siz bambaşka bir virüse tekrar enfekte olma riskiniz olabilecek. Bugün bu geçerli değil ama yarın olmayacağı anlamına gelmiyor. Peki hocam maskeler ne kadar işe yarıyor? Gerçekten işe yarıyorlar mı? Maskeler hiç işe yaramıyor. Maskeler simsarların ve ticaret ahlaksızların bence işine yarıyor diyebiliriz. Bu konuda bizim sosyal deneyimiz oldu ve buradaki acı tecrübemiz de biliyorsunuz. Yaklaşık 30 kuruşa daha önce aldığımız standart bir maskeyi yaklaşık 20 liralara kadar varan fiyatlarda sokakta insanlara satıyorlar. Maskenin herhangi bir koruyuculuğu yok. Maske bilakis sizi daha çok hasta edebilir. Çünkü takmak zor bir şey. Herkesin alışkın olduğu bir şey değil. Takacaksınız, burnunuza göre eğeceksiniz, işte yerleştireceksiniz. Sonra alışkın olmayan cildinize işte ya kaşınmaya başlayacak, yeri oynayacak, konuşacaksınız, yeri yamulacak filan. Sonra elinizi mesela bir yere değdiniz veya o maskeyi düzeltmek için sürekli elinizi yüzünüze götürmek durumunda kalacaksınız. Bu otomatikman eldeki mikrobunuzu yüzünüze götürmeye çok daha elverişli hale getirecek. Sadece sağlık çalışanlarının gerekli olduğu şartlarda maske kullanmalarını, temas izolasyonu sağlarken kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Onun dışında hastaların bu virüsün saçılmasını engellemek adına kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Peki hocam tek kullanımlık veya plastik eldivenler var. Bunlar bir işe yarar. Hayır, yaramaz. Şimdi şöyle, aslında kısmen yarayabilir ama şimdi eldivene baktığınız zaman eldiven naylon bir malzeme. Bu malzemeler bütün naylon, zar gibi malzemelerde olduğu gibi moleküllerinin ve polimerlerinin arasında nefes alabileceği alanlar oluşabiliyor zaman içerisinde. İlk taktığınızda böyle bir şey belki de yok ama sonrasında yaklaşık yarım saat içerisinde kimyasal yapısında değişikliklere yol açarak, elinizin ısısıyla yapı değişikliğine yol açarak hava almaya veya işte bir şekilde damlacık içeriye almaya başlayabilir. Yara olmayan cilt ve kuru cilt her zaman için en iyi korunaklı yüzeydir diyebiliriz. Hocam biz geçen akşam bu
Türkiye'de ortaya çıktıktan sonra bir alışveriş yapalım akşam dedik. Market rafları bayağı boşalmıştı. Dezenfeksiyon malzemeleri ve kolonya yoktu, bitmişti. Ne kadar faydalı? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bunun dışında gıda ürünleri de var. Burada görüyoruz ki korku mantığı birazcık aşmış vaziyette. Gıda depolamakla virüsten kurtulmak diye bir şey, böyle bir ilişki yok. Ama ilişki şurada, hijyen ürünlerindeki artış aslında fiyat artışını doğru bulmuyorum ama kullanım konusunda bir farkındalık oluşması bence çok daha iyi bir nokta. Şöyle, zaten Avrupa Birliği'ne baktığımızda Türkiye neredeyse birinci ülke değil mi? El hijyeni veya el yıkama alışkanlığına baktığımızda. Ama bugün hala farkındayız ki aslında el yıkamayı biz çok iyi bilmiyorduk. Fakat bu virüs sayesinde biraz daha bunun önemini herkes idrak etmeye başladı. Adeta bizim yaptığımız gibi işte belki parmaklarımızın arasına, tırnaklarımızın etrafına sürdüğümüz gibi önemli olan parmaklarınızın ucuyla yüzünüze dokunduğunuz için parmak uçlarını iyi temizleyebiliyor olmanız lazım. El üstünü iyi temizleyebiliyor olmanız lazım. Bileklerinize kadar, hatta bileklerinizi aşan seviyede iyi bir şekilde temizlik sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Dezenfeksiyon ürünlerine baktığımızda sabun öncelik. Çünkü sabun şöyle bir şey sağlıyor. Sabunun kendisi saponifikasyon etkisiyle zarflı virüslerin ölmesini, bakterilerin elinizden uzaklaşmasını sağlayan bir şey. Ama aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü diyor ki el yıkama süresinin optimum şartlarda olması lazım. Yani en az 20 saniye diyor. Ben sabunu elime sürdüğümde, sabun diyelim ki hiçbir dezenfeksiyon yapmasın ama ben onu elimden arındırmaya çalıştığım için aradan zaman geçmiyor mu? Zaten yıkama süresini uzattığı için otomatikman fayda sağlıyor sabun olması. Dolayısıyla bir sabunla el yıkamayı tavsiye ediyorum ama herhangi bir sabun olabilir, normal kalıp sabun olabilir, sıvı sabun olabilir, fark etmez. Elimizi yıkamayı sağlayacak, köpürebilecek ve el durulaması için en az 20 saniye elimizde duracak bir şey. Sabun olmadan diyelim gittiniz bir yere, bir alışveriş merkezindesiniz, bir restorana gittiniz, lavaboya girdiğinizde sabun yoktu. Ne yapacaksınız? 20 saniye değil, 30 saniye ellerimizi yıkayabiliriz. Birazcık daha uzun suyla temas iyi olacak. Bunları da ulaşamadığınız yerlerde %60 içerikli bir dezenfektan, alkol içerikli bir dezenfektan kullanabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bakterilere, mayalara karşı etkili bir bileşiğimiz var. Yerli bir bileşik, milli bir bileşik. Dünyanın en büyük kaynaklarından bir tanesi Türkiye'de bor. Borla kloreksidin denilen antimikrobiyal diğer kuvvetli bir ajan birleştirilerek Türkiye'de üniversitede, bizim üniversitemiz hatta bir dezenfektan yaptık. Dolayısıyla alkol kullanımında veya alkol bulunmasında zorluk çekildiği anlarda bile bu tip dezenfeksiyonlar uygulanabilir. Bunlar da virüse karşı etkili. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Çok teşekkürler hocam. Hocam en çok el değiştiren madde para. Paradan virüs bulaşır. Paradan virüs bulaşmaz mı? Paradan her şey bulaşır. Para zaten kötülüklerin başı. Parasız da bir hayat olmuyor tabii ama bu yapılan New England Journal of Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre ne dedik? Kartonda ve kağıtta 24 saate kadar yaşayabiliyor. Dolayısıyla parayla transferde oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Virüs kapmamak için dışarıya bile çıkmak istemiyorum demiş bir takipçimiz. Bu doğru olur mu sizce? Yani dışarıya çıkmazsa gelmez gibi bir mantık kurmak lazım. Tıpta Aristo mantığı çok fazla işlemiyor. Bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak, bir şekilde o eve gıda maddesi girecek, bir şekilde birisine ulaşacak yani yapın postacı kapıyı çalacak. Dış dünyadan izolasyon her zaman için mümkün değil. Ama kendi kişisel hijyen önlemlerini almak kendisinin elinde. Dolayısıyla korkuyla yaşamaktansa tedbir almak burada öncelik. Peki hocam biraz doğal korunma yöntemlerinden kısaca bahsedelim. Doğal koruma yöntemleri yemek gibi bir şey mi? Virüsten doğal koruma yöntemleri. Dikkat etmemiz aslında bu saydıklarımızdan başka bir şey var mı? Var. Öpüşmeyeceksin, sarılmayacaksın. Birazcık mesafe koyacaksın insanlara. Evet çok doğru bir şey söylemiyorum belki ama 1918'de ne oldu? Spanish flu oldu. İspanyol gribi. İspanyol gribinde gazetelerde haberler çıktı. Dediler ki nasıl korunacaksınız bundan? Ellerinizi yıkayın. Ya bugün farklı bir şey söyleniyor mu? Bugün farklı bir şey söylenmiyor. Ama o zaman Philadelphia'da ne oldu? Ölüm oranları bir anda yükseldi. Çünkü virüs arttıkça ölüm oranı da hızlı bir şekilde artıyordu ama St. Louis'de ne oldu? Aynı ivmeyi görmediler. Çok daha az bir artışla karşılaştırdılar. Bunun sebebi social distance'dı. Yani sosyal mesafeyi ön plana çıkarttıkları için, uygulamaya daha erken koydukları için ki bugün Türkiye'de bu durum geçerli. Biz sosyal mesafe koymayı, el yıkamayı, kişisel tedbirler almayı ne yaptık? Bu virüs ülkemizde daha tanı konmadan zaten uygulamaya geçmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla çok hızlı bir artış beklemiyorum ama yapacağımız en önemli tedbirlerin başında hijyen geliyor. Hijyenden sonra sosyal mesafe koymak geliyor ve tabii ki girdiğimiz çıktığımız ortamlara da mutlaka dikkat etmemiz lazım. Bebeklerde ve hamilelikte etkilenme durumu nedir hocam? Şöyle söyleyeyim. Herkes diyor ki ya bu virüs zaten çocuklara etkilemiyor. Ya çocuklar da komplikasyona yol açmıyor olması umut verici bir şey. İyi bir sonuç. 10 yaşının altında bu virüsten dolayı ölüm görülmemesi iyi bir sonuç. Ama 10 ile 20 yaşın arasında
binde ikilik bir ölüm var. Yani yakalanan kişi potansiyeline baktığınız zaman bu hastaların içerisinde binde ikilik bir ölüm görüyoruz bu yaş grubunda. Ama diğer taraftan normal sezonsal gribe bakıyoruz. Yani influenza kaynaklı ölümlere bakıyoruz. Binde bir insan. Dolayısıyla yine de buna göre daha fazla. Dolayısıyla biz işte efendim çocuklarda olmuyor diye önemsizleştirmek doğru bir şey değil. Çünkü 7'den 70'e değil, her türlü yaşayan insana bu virüsün bulaşabileceğini biliyoruz. Umut veren sonuç, aslında umut veren sonuç değil, bu da bir umutsuzluk kaynağı değil mi? Hiçbir insanda böyle bir şey olmasını istemeyiz. Ama 60 yaşın üzerine doğru çıktığımızda ve kronik hastalıklar olduğunda komplikasyonlar gelişmesi daha fazla ve komplikasyonlara bağlı ölümü daha fazla görüyoruz. Bu komplikasyonlar ne diye merak ediyorlar? Yani en basitinden tansiyon. Türkiye toplumunda %35 tansiyon hastalığı yok mu? Tanı konmuş, konmamış. Dolayısıyla toplum 1/3 tansiyon hastasıysa benim 1/3'ümde zaten böyle bir risk var. Ben anlamıyorum nasıl böyle bir risk yok diye insanlar söylüyor. Bu çok mantıklı bir açıklama değil. Dolayısıyla herkes de bu virüsün olabileceğini unutmayalım. Kronik hastalığı olanların daha çok önlem almasını tavsiye ediyoruz. Zaten bu insanlar gribe karşı, zatürreye karşı aşılı olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü hep yıllık tavsiyelerimizde bu yer alıyor. Ama yine de koronavirüse karşı bunlar korumayacak. Fakat koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar bu insanlarda olabileceği için bu kişilerin kendilerine dikkat etmesi gerekiyor. Hocam, internette en çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Bu virüsün biyolojik silah olma ihtimali var mı? Gerçekten. Gerçekten. Böyle bir soru var. Şimdi şöyle söyleyeyim, Dünya Sağlık Örgütü'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu konuyla alakalı geliştirilen, oluşturulan bilim kurulu ciddi araştırmalar yapmaya başladılar. Amerika devleti finanse ediyor, Çin hükümeti finanse ediyor ve bugüne kadar yapılan hiçbir araştırmada böyle bir kalıntıya, böyle bir beklentiye, böyle bir sonuca ulaşılmamıştır. Bunun bir biyolojik silah olduğunu kanaatinde değiliz. Peki virüsün mutasyona uğraması ile ilgili tehlikeler ne kadar yüksek? Çok yüksek. Virüsler bu. Virüsün ne yapacağını bilebiliyor muyuz? Her yıl yaşadığımız grip enfeksiyonu ne yapıyor? Kendini yeniliyor. Hatta dünyada yaygın görülen 4 suçun veya 3 suçun, yani 4 veya 3 tipin en yaygın görülenlerinin aşıları geliştiriliyor ki bir sonraki sene yapılsın diye. O sene yine farklı bir virüsle karşılaşacağız ama yine de aşılanıyoruz. Belki eskiden bir kalıntı olur diye. Dolayısıyla virüsler kendini sürekli güncelleme özelliğine sahip. Ya yarasadan zaten başka bir hayvana geçmiş. Oradan değişmiş, bir daha insana gelmiş. İnsandan insana geçiyor ve bu arada sen birçok önlem almaya çalışıyorsun. O önlemler arasında o da kendini hayatta tutmaya çalışacak belki. Yapacağı bir genetik mutasyonla birlikte kendini korumaya alma ihtimali çok yüksek ve bence 3 ayı doldurduk. Artık mutasyon beklentisi de canlı olmalı. Yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Koronavirüs testi şöyle yapılıyor. Şüpheliyseniz, yani şüpheli bir vakanız varsa Sağlık Bakanlığı'nın tanımlamış olduğu şüpheli vaka listesi var. Bu nedir? İşte 14 gün evvel veya 14 gün içerisinde yurt dışında bir temasınız varsa veya yurt dışına çıkmış gelmiş bir şüpheli hastayla temasınız varsa, öksürük ve ateş şikayetleriniz varsa siz bir şüpheli vaka oluyorsunuz. O zaman ne yapılıyor? Bir çubuk var. Bu çubuk normal bizim viral panellerde, hatta benim geçmiş videolarımda da var böyle bir şey. Daha önce geçirdiğim bir hastalıkta bir viral panel taraması yaptılar. Böyle özel bir çubukla ta burnumuzdan burnun köküne kadar giriliyor ve sonrasında da boğazdan bir sürüntü alıyor. Aynı mekanizma fakat COVID'in kendi özel testi var. Oradan alıyoruz. Ve bu bir genetik taramaya gidiyor. Aslında 2 test var. Bir tanesi antijen testi, bir tanesi de PCR testi. Antijen testi virüsün antijenine karşı, yani o kılıfındaki yapılara karşı daha doğrusu acaba bir pozitiflik var mı diye bunu ortaya koyan basit, hızlı bir test. Bu hızlı test yaklaşık %96 oranında doğru sonuç veriyor ama %4 sapma ihtimali var. O yüzden burada bir şüpheli pozitiflik karşımıza çıkarsa veya bu negatif gelse de hastadan çok şüpheleniyorsak o zaman PCR tarama yaptırıyoruz. Yani kişinin sürüntüsünde, aldığımız numunesinde genetik olarak virüsle birebir örtüşen bir DNA yapısı veya RNA yapısı varsa bunu tespit ediyoruz. Buna da PCR incelemesi deniyor. Burada da tanı %100. Ülkemizin almış olduğu tedbir kararlarının hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence dünyada en örnek ülkelerden bir tanesiyiz diyebilirim. Sebebini daha önce de verdim, konuşmanın içerisinde de verdim. 1918 Spanish Flu. İnsanları ve temas eden kişileri ne kadar uzak ve ne kadar izole tutarsanız bu virüse yakalanma oranını düşürmeseniz bile yayılım hızını düşüreceğinizden dolayı sunabileceğiniz tedavi hizmetini en iyi şekilde verebilirsiniz. Dolayısıyla toplumda
İşte Almanya dedi ki bizde %70 insanda bulaşacak dediler. Doğru mu? Evet. Herkese bulaşacak dediler. İşte başka ülkelerde de yine aynı estimasyonlar, aynı değerlendirmeler yapılıyor. Ama bunun hızıyla alakalı bir yorum yok. Hızına baktığımız zaman Güney Kore, Amerika, İtalya bunlardaki yukarıya doğru ivmelenme yani vaka sayısındaki artış hepsi aynı gün, aynı şekilde karşılaştırıldığında grafik benzer bir şekilde skyrocket dedikleri gibi yukarıya doğru adeta çıkıyor ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye, Çin'in mesela Çin'de yavaşladı. Çin'de böyle bir düz paralele doğru geçti vaka sayısındaki artış. Niçin böyle oldu? Alınan önlemler, onlar hem tecrübeliydi daha önceki SARS'tan hem de bu virüs sayesinde hızlı aksiyon aldılar. Ama bütün dünyadan alınan dersleri ve daha önceden de bunun araştırmalarını, alıştırmalarını, gerekli tedbirlerinin değerlendirmesini yapan Türkiye ne yaptı? Virüs daha ülke sınırlarından içeriye girmeden bu tedbirleri aldığı için ivme o şekilde olmayacak. İvme çok daha yatay bir şekilde olacak. Dolayısıyla muhteşem bir başarı diyebilirim. Bence örnek olacak. Yani çok teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde yine yeni durumlarla karşı karşıya kalırsak yine böyle bir soru cevap yaparız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Arkadaşlar aşağıya yorumları bırakırlarsa yeni sorularla Evet, tekrar yapıyoruz. kanalımıza abone olmayı da unutmasınlar. Güncel bilgilendirmeler her zaman için Doktor Özbey ekibi kanalında. Çok Görüşmek üzere. teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.